Bereketli mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim en basit haliyle tencerede sufle yapımı olacak. Acil durumlarda, tatlı krizlerinde yapabileceğiniz çok kolay, herkesin yapabileceği bir tarif. Hemen malzemelere geçiyorum. 2 yumurta ve 1 çay bardağı şekeri yumurtalarımız beyazlayana kadar mikserle çırpıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi yumurta ve şeker karışımı beyaz rengini aldı. Şekerimiz eridi. Şimdi diğer malzemelerimize geçelim. 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ. Şöyle tel çırpıcıyla biraz karıştırıyoruz. Artık mikseri kullanmıyorum. Çünkü hamurun çok fazla havasını kaybetmemesi gerekiyor. Şimdi unumuzu ilave ediyoruz. Kakao. Malzeme listesini hepsini videonun altına ilave edeceğim arkadaşlar. Kabartma tozunu unun içine karıştırmıştım. Bir pakette vanilya ilave ettim. Şimdi malzememizi güzelce karıştırıyoruz. Sufle aslında bol çikolatayla fırında yapılan bir tarif. Ama bu kurtarıcı bir tarif olabilir. Özellikle öğrencilerin bu tarifi, canları tatlı istediği zaman bu tarifi kolayca yapabileceğini düşünüyorum. Şimdi hamurumuzu spatula ile toparlıyorum. Şöyle kenarlarda kalmasın, ziyan olmasın arkadaşlar. Bu arada tabii ki belirtmek isterim. Sadece öğrenciler için değil, gece yarısı ansızın gelen tatlı krizlerine de birebir kurtarıcı bir tarif. Evet, karışımımızı sufle kaselerine dağıtıyorum. Bu arada ben kaseleri yağlamadım. Çünkü kaselerden sufleleri çıkarmayacağım için kaseleri de yağlama gereği duymadım. Ama siz kek tarzında yaparsanız ya da içine çikolatayı az koyarsanız kaselerinizi yağlayın ve tabağınıza ters olarak suflenizi çıkartabilirsiniz. Evet, en can alıcı kısma geldik. Sufle kaselerimizin içine bitter çikolatalarından ikişer parça ilave ediyorum. Dediğim gibi siz bunu bir parçada koyabilirsiniz. Hiç koymayabilirsiniz. Biz biraz çikolatayı sevdiğimiz için ikişer parça bitter çikolatayı ilave ettim ben. Bu arada benim toplamda bu ölçüden 5 kase çıktı arkadaşlar. Çünkü kaselerim biraz küçük. Sizin kaseleriniz biraz genişse veya geniş fincanlara yapacaksanız 4 tane yeterli olur diye düşünüyorum. En pratiğinden suflelerimiz şimdi tencereye gitmeye hazır. Şimdi arkadaşlar en önemli püf noktasını söylüyorum. Tenceremizi yarıya kadar kaynar su dolduruyoruz ve kapağı açık vaziyette 3 dakika bu şekilde suflelerimiz pişecek. 3 dakikanın sonunda kapağını bir bezle saralım. Kağıt havluda kullanabilirsiniz. 3 dakikanın sonunda kapağı kapalı olarak tam 7 dakika pişecek. İsterseniz biraz daha koyu kıvamı seviyorsanız bir 2-3 dakika daha ilave edebilirsiniz ama o zaman çok akışkan kıvam olmuyor maalesef. Evet, toplam 10 dakikanın sonu suflelerimiz servise hazır. Şimdi ben böyle üzerlerine biraz pudra şekeri ilave yapıyorum. Pudra şekeri de çok güzel tatlandırıyor. Gerçekten çok güzel, harika oluyor ve çok pratik arkadaşlar. Dediğim gibi böyle 5 dakikada çabucak hazırlayabileceğiniz bir tarif. Herkesin denemesini tavsiye ederim. Şimdi birazdan test yapacağız hep beraber, akışkanlık testi. Evet, hep beraber akışkanlık testini yapalım arkadaşlar. Böyle bir güzellik yok. İnanın ki lezzeti muhteşem. İçi çok sıvı, kenarları suflenin kendine has dokusu. Evet, görüyorsunuz. Tadı da muhteşem oldu. Yani keşke size tattırabilme imkanım olsaydı. Ama tarif çok pratik. En kısa zamanda denemenizi tavsiye ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.